Öncelikle merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz diyorum. Ben Tugay. Yepyeni bir mobil oyunla beraberiz. Oyunumuzun ismi Xeno Warped. Amerika bölgelerinde Early Access'te sadece Android için indirilebiliyor. Ama merak etmeyin, APK dosyasını bulursam açıklamalar kısmına mutlaka bırakırım. iOS sürümü henüz bulunmuyor. Ve oyun çıkmadı Early Access'te. Xeno Warped bilim kurgu temalı gerçek zamanlı strateji RTS mobil oyunudur. Oyunda kendi üssünüzü inşa edebiliyorsunuz. Aynı zamanda teknolojilerinizi geliştirebiliyorsunuz ve farklı birimlerden oluşan güçlü ordular kurarak diğer oyunculara karşı rekabet edebiliyorsunuz. Ama bu oyunun pay to win olmayacağını söylemiş geliştirici, kesinlikle bilmiyorum. Bu konuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Biz neye bakarız? Savaş sistemine bakarız. Ben sesini kapatmıştım burada konuşuyorum diye. Şöyle isterseniz bir tık müzik sesiyle bunu bu şekilde açarsak idare edecektir bizi. Onun dışında ayarlarda bir şey yok sevgili dostlar. Grafik var. Language'de İngilizce, Almanca, Spanish, İspanyolca, Çince var. Burada başka bir ayar yok. Burası sound setting. Burası da user. Start game diyelim. İstersen seninle birlikte başlayalım sevgili dostum. Öyle Access'te olan bir oyun zaten. Bakalım bizleri neler bekliyor. Severim bu tarz oyunlar, kanalımda var. Bilim kurgu temalı çıkıyor zaten artık. Strateji oyunları. Bilmiyorum. O konuyla ilgili bir fikrim var mı? Kanalımda da 2 tane var ama oyunun sesini çok şu anda şey yapamıyorum. Oyunun sesi gitti sanıyorum ki bende ama bu konuşmalarda geçelim. Önemli çok oyunun sesi bence şu anlık. E, Onu birazdan ayarlardan yine açarız. Tema olarak güzel başladı bence. Kesinlikle. Bu konuşmaları hızlı geçerim. Tamam. Buraya saldırmamızı istiyor. Tasarım diğer mobil oyunlar gibi bence yine iyi. Kesinlikle kötü değil. Seste biraz sıkıntılar var ama ses bir gitti ama o da önemli değil. Çok önemli değil yani. Birazdan ayarlar bölümü açılır. Öğreticideyiz zaten. Tema olarak yine güzel başladı. Diğer bilim kurgu temalı oyunlar gibi ama anlamadığım konu, strateji oyunları nasıl pay to win olmaz? Burayı da pek anlayamadım. Ona da bir bakarız. Dediğim gibi sıkıntı olmaz onunla ilgili. Ee, Sevgili dost, bilmiyorum yani. Şöyle bir öğreticideyiz halen. Üstümüz geliyor. Bu ilk dedik. Üstümüzü aldık. Power kasmalı bir oyun yine. Tabii şu strateji oyunlarının genelinde bu var. Tema olarak bilim kurgu temasını bence iyi yansıtmışlar oyun içerisinde. Robotik karakterler de ve savaşlar da aynı şekilde robotik devam edecek. Yine diğer bilim kurgu temalı oynadığım oyunlardaki gibi. Bu şekildeki robotikler binalarınızı inşa ediyor. Onun dışında konuşmalar hızlı bir şekilde geçerim. Towers yap diyor. Yani bunlar kulelerimiz olacak. Savunma kuleleri. Bro. Bunları yaptıktan sonra büyük bir ihtimalle bir çatışma görebiliriz. En yüksek bu kadar mıymış? Okey. Şimdi buraları bir geçtik hemen hızlıca. Yine defansif diyor zaten. Tamam, askerlerimizi buraya çağırdık. Burada bir yüksek ihtimalle savaşımız olacak. Savaştan sonra öğretici biter diye düşünüyorum. Sonra bakarız seslere yine. Ayarlarız yani. Tamam, enemy incoming dedi. Bir şeyler geliyor. Aynen. Sesi biraz az oldu ama onun için de kusura bakma, yani yapabileceğim bir şey yok. Oyunla ilgili o. Normalde ben yarı yarıya indirdim. Bilseydim indirmezdim. Güzel bu arada. Gerçekten dinamikleri kötü değil. Grafiksel anlamda da kötü değil. Kesinlikle kötü değil. Onun dışında ne söyleyebilirim oyun hakkında? Şu an üreticide olduğumuz için bir şey söyleyemem. Pay to win konusuyla da ilgili hiçbir şey söyleyemem. Çünkü mağaza sistemini görmedim ama tasarım olarak güzel çalışmışlar. Hakikaten strateji oyunları artık bu şekilde bilim kurgu temalı çıktığı için benim de hoşuma gidiyor. Ama birçoğu tabii ki de pay to win. Bunun bir de açık dünyası var yine. Açık dünyasında yine PvP başka oyunculara karşı, yani oyuncuya karşı oyuncu PvP atabiliyorsunuz. Tabii öğreticide olduğumuz için onu da göremedik. Ona da bir bakmak isterim. Gerçekten işleyişi güzel başladı ama. Diğer bilim kurgu temalı oyunlar gibi aynı. Ama bunun işleyişi biraz daha iyi. Yani bence beğendim. Tasarım da çok güzel. Tabii ne kadar çok seviyorsunuz strateji oyunları bilmiyorum ama kanalımda gün geçtikçe çok iyi mobil oyunlar atmaya devam ediyorum. Dost, Early Access oyunları işte. Yeni oyunlar. Mutlaka bunlara da yer veriyorum. Ne diyor? Pick up diyor. Bu yerdekileri toplayacağız galiba. Aynen, robotik karakterlerimiz yine onları toplayacaklar. Minyonlarımız diyeyim. Topluyorlar zaten. Ondan sonra büyük bir ihtimalle öğretici bitmiş olur. Biz de rahatça bir menülere açılırsa bakarız. Yani bölüm şeklinde gidiyordur büyük bir ihtimalle. Chapter 1, Chapter 2 şeklinde gidiyor genelde bu tür oyunlar. Aynen. Burası bir değişecek artık. Level atladığımız için öğretici bitti ya. Güzel başladı. Tema olarak da güzel yansıtmışlar. Kesinlikle kötü değil. Aynen. Menüler geldi. Öğretici bittiği için şuraları da bir alalım.
Aynen chapter bir şeklinde gidecek. Yani tam tahmin ettiğim gibi. Çünkü bu tarz gidiyor artık şeyler. İlk başlarda strateji oyunları. Burayı build camp, askerlerimizi koyabileceğimiz bir kamp alanı oluyor bu. Ee, Bunu büyük bir ihtimalle askerlerimizi aynen buranın içerisine koyup iyileştirebileceğiz. Aynen bu şekilde sevgili dost. Onun dışında şimdi bizi bir bırakırsa tekrar seslere bir bakalım seninle birlikte. Okey, bunlara saldırmamız istiyor. Biz de bu arada şuradan settings yapalım yine. Sound ayarlarında sound'u açalım o zaman. Heh, şu an iyidir diye düşünüyorum. Biraz daha sesi gelmiştir yani. Okey, devam edelim biraz daha. Başka menülere bakabiliyor muyuz ona bakalım. Sevgili dostum seninle birlikte. Konuşmaları yine hızlı geçiyorum. Beğendiğimi söyleyebilirim. Kesinlikle beğendim. Alan genişletmesi yapacağız şu anda. Menüleri de birazdan sana göstereyim ama mağaza sistemi falan halen açılmadı. Tabi Early Access'te bazı oyunların mağaza sistemini göremiyoruz. Aynı diğer oynadığım bilim kurgu teması oyunlar gibi. Ama pay to win'i az olacağı için biraz ilgimi çekti. Öyle söylemişler. Çünkü o da nasıl olur bilmiyorum. Şurada bir mail gibi bir şey var. Ha, bunlar avatar çerçevesi. Avatar frame'ler varmış. Onun dışında şurada Discord, Facebook, Support, mağaza yok galiba. Şu anlık ben de gördüm. Leaderboard kısmımız varmış. Burada görebiliyormuşuz. Burası global bir sıralama oluyor. Büyük bir ihtimalle. Açık dünyayı da görelim mi istersen ya? Bence bir açık dünyayı da görelim. Seninle birlikte. Burayı da yine aldık. Burası alan genişletmesiydi. Zaten inşa yapacağız şu anda ya. Bak mining'den falan bahsediyor. Bunlara boyutlayıp alanımızı genişlettikten sonra buradan mining çıkartacağız. Rafineriyi de yaptık. Rafineri pardon. Onun dışında ne diyor? Yine alan genişletmesi. Burayı genişleteceğiz. Çıkmamız lazım. Böyle yükseliyor mu? Güzel. Ya benim bir hoşuma gitti. Seviyorum dediğim gibi strateji oyunlarını. Bir de 7 dakika oldu. 2-3 dakika daha şunlara falan da saldıralım. Bir açık dünya şu anda açılır mı bilmiyorum. Ee, Ona bakarız. Hadi bakalım. Abi bu şekilde Mac'ler de var işte oyun içerisinde. Bunu da söylemeyi unuttum sizlere. Bu Mac'leri istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz ve havadan ve karadan savaş yapabiliyorsunuz. Yani savaşlarınız hem havadan hem de karadan olabiliyor. Bak şu anda havadan oldu. Havaya kalktılar. Yerde de savaşabiliyorsunuz. Havada da savaşabiliyorsunuz bu şekilde bak. Hiç fark etmiyor bu. Böyle bir özelliği de var oyunun. Bunu da sizlere söylemek isterim. İlk başlarda biraz ses konusunda sıkıntı yaşadık ama onun için de kusura bakma sevgili dostum. Yani ona gerçekten yapabileceğim bir şey yoktu. Bazen edit yapmadığım için onları da tam ayarlayamıyorum. Bu şekilde dediğim gibi hem havadan hem karadan savaşabiliyorsunuz. Başka da çok ekstrem bir özelliği yok. Klasik strateji RTS mobil oyunu ama güzel. Tabii bir açık dünyasını şu an şurada ne var ona bakacağım. Sağ en altta. Ondan sonra burada bölge genişletmesi var ama bir açık dünyayı görebilseydik keşke. Onu da size gösterebilirsem çok mutlu olurum. Şimdi şurada ne var? Burada bir şey yok. Şurada ne var? Oraya tıklayamıyoruz. Yok şu anda gösteremiyorum maalesef açık dünyayı. Ha, main'den git diyor. Yani görevlerini yap diyor. Biraz yaklaşabiliriz. Dostum ben tema olarak beğendim. Tabii senin de fikirlerini almak isterim. Yeni mobil oyunlara da dediğim gibi açığız. Bu şekilde. Kesinlikle oynuyoruz. Buraları da bizim oldu bu arada artık. Sur falan geldi fark ettiysen. Bir açık dünya görebilir miyiz diye bekliyorum işte. Chapter 2'ye geçiyorsak belki görebiliriz ya. Chapter 2'de. Hadi gel Chapter 2'ye de bir bakalım seninle birlikte. Belki dediğim gibi orada da görebiliriz. Şuradan. Heh. Recruit. Böyle çekme sistemi varmış. Bu gaca sistemine girmez mi Recruit sistemi?
Nasıl pay to win olmuyor o zaman? Saçmalık. Buradan yeni karakterler alıyoruz. Mekler alıyoruz o zaman. Tamam. Bu pay to win işte abi yani. Ay yanlışlıkla çektim yine ama neyse önemli değil. Başka da kalmadı elimizde. Elit kısmı varmış. Bir de diğer kısmı varmış. Diğerini göremedim ama şimdi ne diyor? Bu kampımızı upgrade edelim. Ondan sonrasına bakalım bu ne diyor. Açık dünya görelim hadi artık ya. Ha, komutan açıldı. Komutanımızı da koyduk bu şekilde. Okey. Artık bir komutanımız da var. Burayı da genişletelim. Hadi seni dinleyelim. Gel. Buralar açıldı. Buralar neymiş? Backpack. Burası çantamızmış. Bunları açabiliyor muyuz? Büyük bir ihtimalle ileride açabileceğiz onları. Onun dışında şurada ne var? Burada recruit sistemiydi. Şurası ne var? Yanıyor. Komutanlarımız. Görebiliyoruz. Upgrade edebiliyoruzdur büyük bir ihtimalle. Başka? Yine bunlara bam güm dalacağız. Dalalım abi. Yapıştır. Evet dostum ne diyorsun? Böyle gidiyor. Ama bu alanı çok genişletebiliyoruz demek ki. Bayağı bir geniş bir alana sahip gibi duruyor. Yani yapacağımız build alanı. Öyle geldi bana. Ama açık dünyayı halen dediğim gibi göremedik. Görebilseydik çok iyi olacaktı. Eğer göremezsek bu turda da bitiririz. Yapacağımız bir şey yok yani onunla ilgili. Şuraları da yine alan genişletme yapalım. Burada build kısmı var. Yaptığınız build'leri görebiliyorsunuz. Bu şekilde bunları yapabiliyorsunuz yani. Bunlar yaptığımız build'lerdi zaten. Buradan da build'imizi görebiliyoruz yani. Sitelerimizi görebiliyoruz. Kendi şehrimizi. Yine bunlara saldır. Bu şekilde gidecek galiba klasik. Biz bundan sonra bitirelim. Yani yapacak bir şey yok. Göremiyoruz açık dünyayı. 12 dakika oldu. Çok da uzun olmasını istemiyorum. Bak şu an mesela karadan saldırıyoruz. Onlar havadan da saldırabiliyor. İstediğiniz gibi. Siz ayarlıyorsunuz. Daha deminki ekrandan. Şuradan da ayarlayabiliyorsunuz onu içeriden. Squad kısmından. Evet burada yine bir build'imiz var. Supply falan diyor ama aldık mı? Ya bu çok uzun sürecek gibi yoksa yani. Buraları sürekli böyle gidecek bu. Ama tema olarak benim fikrim beğendim. Güzel bilim kurgu temalı çıkıyor zaten strateji oyunları. Kesinlikle artık öyle klasik Clash of Clans'a benzer strateji oyunları çıkmıyor. Yani son 2 tane bu 3. oluyor kanalımda. Bak strateji oyunu. Hepsi aynı şekilde. Bak bu da böyle. Ha bunun teması diğerlerine göre daha güzel. Bir de Interstellar vardı. Ona benzer bir ismi olan. Onun da teması çok güzel. Bir de bu da çok güzel. İkisi bence çok iyi. Bak bu şekilde de karakterlerimizi level up yaptık. Onun dışında şuraya da bir bakalım. Halen açık dünyayı göremiyor muyuz? Ondan sonrasına bakarız artık. Şurada ne vardı? Ha, buraya yine saldıracağız. Aynen büyük bir ihtimalle buraya yine saldıracağız. Yine geliyor bizimkiler. Böyle baktığın zaman biraz büyüdü bak. Kocaman oldu hatta. Buralar da açılacak. Bu taraflara doğru gidiyor. Hepsini tabi oynayamayız. Yani çok uzun sürer çünkü o. Ama genel anlamda bu tarz oyunları ben kendim seviyorum. Yani en çok zaman geçirebileceğiniz oyunlar strateji oyunları olur genelde. Tek başınıza oynuyorsanız eğer ki. Çünkü bu şekilde sürekli build yaparsınız. Diğer harita üzerinde PvP yaparsınız. Onun dışında sevgili dostum üstünüzü sürekli geliştirirsiniz. Bu şekilde oynarsınız yani ama bunun harita yapısı çok geniş. Buralara hep bir şeyler yapacağız gibi duruyor.
Çünkü böyle baktığım zaman bak gidiyor ileriye doğru sürekli. Bundan sonra da bence bitirelim. Yeterli artık. Sevgili dost. Çünkü 15 dakika oldu. Fazla da gidemeyiz. Artık yeterli. Bak buralara hep yine build'lerimizi koyduk. Çünkü açık dünyayı göremiyoruz. Bunu da yükselttik. Büyük bir ihtimalle. Yeni bir yer açıldı mı? Event'lar açıldı. Açık dünya halen yok. Yok. Event'lar açıldı tek. Burayı da aldık. Burada bizim artık alanımız oldu. Şekli değişti. Görmüş olduğun gibi. Yok göremiyoruz açık dünyayı şu an. Chapter 3'e de bakalım diyeceğim. Bu sefer 20 dakika olacak. Açılmazsa yarım saatlik video olur yani. Yine bak 5 tane recruit sisteminden bol bol veriyor. Yeni komutan aldık. At falan da geldi. Bunlar geliştirme için kullanılır. Şimdi Legend'lardan bahsediyor. Değiştirebiliyoruz. Evet. Oo, Legendary SSS karakterler de vardır o zaman. %100 vardır SSS karakterlerde. Ama güzel. Bence bunu Early Access'te diye böyle bam gün vermiştir bu. Yoksa vermez. Yani orada gözüksün diye. Normalde vermez. Gear'ları da taktık. Evet. Şurayı da alalım. Görelim. Ondan sonra gidelim abi. Yok. Şurası ne? Burası yaptığımız hero skill'ler falan. Oo, bro. Bunlar. Tamam şunlara da bir saldıralım mı ya gelmişken? Gel. Yani gelmiyorlar. Daha gelmişler burada. Bunlar da abi daha gidiyor ya. Bu çok gidiyor. Yok. Maalesef. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bundan sonra bitirelim. Ya çünkü bitmiyor. Ama tema olarak beğendim. Çok güzel işlemişler. Mobile göre çok güzel uyarlamışlar. Oynanır mı dedikleri gibi pay to win seviyesinin mağaza sistemini görmek lazım. Göremedik. Bak şu an havaya kalktı bizim askerler. Bunları hem yere hem havaya indirebiliyorsunuz. Fark etmiyor. Bak şu an havadan savaşıyorlar. İsterse yerde de durup savaşabiliyorlar yani. İstediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Fark etmiyor. Tamamen sizin elinizde. Bu özellik de güzel olmuş. Event'lar kısmı açıldı. Bak işte burada. Event'larda giriş ödülleri varmış. İkinci gün yeni Mac'ler veriyor. Mac'ler var zaten. Star Core veriyor. Başka base'imize geliştirmemiz için bir şeyler veriyor. Kutular veriyor. Çok önemli değil benim için. Tek atımlık şu anlık olacağı için. Sıkıntı yok. Şurayı da açalım. Burada ne var? Burayı da merak ettim. Ondan sonra gidelim abi. Finish olsun bizim için. Of. Abi çok güzel. Yok yok bayağı iyi. Kesinlikle kötü değil. Ya baksana abi. Burada da ekstra adamlar kamp kurmuş kendine. Ama tabi saldıramayacağım buraya aslında yeterli. Ama tema olarak gördüğün gibi çok güzel. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Çok geniş bir alanımız oldu çünkü. Yani bakar mısın? Hoşça kal abi. Bir sonraki mobil oyunlarda görüşmek üzere. Burayı da alacağız bu arada. Efsane bir oyun. Bilmiyorum. İzlenme süresine göre ikincisini, üçüncüsünü yaparız. Silmem. Hoşça kal abi. Görüşmek üzere.